Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımı tüm detaylarıyla nasıl olur, tüm aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Bir orkidenin çiçeksiz halinden çiçek açıncaya kadar hangi tür aşamalarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlerle şimdi detaylarla paylaşacağım. İlk olarak orkideler için bir gübre hazırlayacağım. Bunun için toz tarçına ihtiyacım var. Bir çay kaşığı kadar toz tarçını bir cam şişenin içerisine koyuyorum. Üzerine 2 litre su ekleyeceğim. İlk olarak 1 litre su ekliyorum. Sizler eğer çiçek sayınız az ise sadece 1 litre su ekleyebilirsiniz. Biraz karıştırıp daha sonra bu karışımı dinlendireceğim. 2 litre su eklemiş oldum. Biraz karıştırıp bu sıvı bitki besinini 12 saat dinlendireceğim. İkinci gübremiz için ise ekmek kırıntıları kullanıyorum. Yine ekmek kırıntılarını orkidelerde gübre olarak nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar ekmek kırıntısı koyuyorum. Üzerine 1 litre su ekliyorum. Su ekledikten sonra biraz karıştırıyorum ve tarçınlı suyla birlikte ikisini 12 saat yani bir gece bekletiyorum. Orkide bakımında ilk yapılması gereken orkidenin kök ve yapraklarını kontrol etmek. Elimde gördüğünüz orkidenin yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Canlı ve parlaklar. Hemen saksı içindeki köklerine bakıyorum. Saksı içindeki kökleri de gayet sağlıklı, yeşil ve aktif. Bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidenin çiçek dalı yoksa nasıl çiçeklendirebiliriz? Hemen ilk yapmamız gereken birinci püf nokta önceden çiçek döktüğü dalın budamak. Bunlar dolu boğumlar, yani içinden yeni çiçek dalı çıkabilir. Bunlar da boş boğumlar, çiçeği dökülen boğumlar. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile kesiyoruz. Kestikten sonra ikinci püf nokta kesilen yerden orkidenin öz suyunu kaybetmemesi için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın benim orkidelerde sürekli kullandığım bir baharat. Kesinlikle orkide bakımında çok önemli. Toz tarçın özellikle içinde bulunduğu antioksidan özelliği sayesinde bu tarz orkide bakımlarında çok fayda sağlıyor. Bakın kesilen yerin kısa sürede kurumasına yardımcı olacak ve böylelikle yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Bu da yine elimde bakın bulunan bir orkidem. Bu orkidemin bu kestiğim dalları, kesilmeyen dalı ise gördüğünüz üzere sararmaya başladı. Bu yüzden orkidelerde kesinlikle budama işlemini geciktirmeyin. Mutlaka orkideniz çiçeklerini döker dökmez hemen budama yapın. Bir gece beklettiğim tarçınlı su artık hazır. Şimdi ilk olarak tarçınlı suyu kullanacağım. Bunun için 200 mililitre kadar koyuyorum, süzüyorum. Posasından mutlaka ayırmanız gerekiyor. Bakın yaklaşık olarak 300 mililitre tarçınlı suyu hazırladım. Şimdi bunu kullanacağım.
Bu yöntemde orkide yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Tarçınlı su orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri de uzaklaştırır. Eğer orkidelerinizde yaprak hastalıkları varsa mutlaka tarçınlı suyu kullanın. Bu tarz sıvı bitki besinlerini düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Haftada bir ya da 2 haftada bir orkide yapraklarını bu şekilde silebilirsiniz. Ve böylelikle orkidelerinizin yaprakları daha canlı ve sert olacaktır. Orkidelerde mantar hastalığında toz tarçın nasıl kullanılır? Orkidede mantar hastalığın olduğunu, yapraklarda sararmalar oluyorsa ya da yapraklarda siyah sararmalarla birlikte siyah lekeler oluşuyorsa ya da orkidenizin çiçekleri birdenbire sararıp solup dökülüyorsa ve köklerinde de çürüme varsa bu orkidenizde bir mantar hastalığı olduğunu gösterir. Bu şekilde gövdesi su toplayan ve gövde mantarı olan bir orkideyi ilk yapmanız gereken toz tarçın kullanmak. Toz tarçın ile enfeksiyonlu bölgeyi kurutacağız. Toz tarçının antioksidan özelliği olduğu için bu tarz gövde mantarlarında yaprak aralarına döktüğünüz zaman orkide mantarı kısa sürede durmuş olur. Bu yüzden toz tarçını mutlaka bütün yaprak aralarına ve gövde kısmına kullanın. Daha sonra bol ışık alan bir yere koyup orkidenize hiç su vermemeniz gerekiyor. Mantar hastalığının çünkü en büyük nedeni yapılan fazla sulamalardır. Daha önceden hazırladığım gübrem artık hazır. Şimdi bu gübreyi yeterince beklettim ve artık diğer gübremiz ile birleştireceğim. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. Daha önceden üzerine 300 mililitre tarçınlı su koymuştum. Ve bunun üzerine yine ekmek kırıntılarıyla hazırladığım besinli suyundan koydum. Toplamda 1 litrelik bir gübremiz elde etmiş olduk. Biraz karıştırdıktan sonra bunu bütün orkidelerimde kullanacağım. Şimdi 4. metoda geçelim. Su vermeden önce köklere bakın. Eğer kökler bu şekilde gri ise su verin. Şimdi hazırlamış olduğumuz doğal gübremizi orkidelerime veriyorum. Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Yine bakın, özellikle kökleri çok çürüyen ve kalmayan kökleri varsa bu tarz orkidelerde de mutlaka yine kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü saksı içerisindeki çürüklerin durmasına yardımcı olur. Tarçınlı su hem orkidenizi böceklerden ve hastalıklardan korur hem de orkidelerinize gübre olarak bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Orkidelerde yaprak sararmaları, dal sararmaları varsa yine tarçınlı suyu tavsiye ederim. Bol bol yeni yapraklar ve canlı sert yapraklara sahip olmasına yardımcı olur. Hemen sonuçları gösteriyorum. Öncesinde videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olabilirsiniz.
Sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki tüm gelişimlerini paylaşıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı sürekli izliyor ve abone değilseniz hemen abone olmanızı tavsiye ederim. Ve zil sesini de açık konuma getirirseniz böylelikle yeni videolardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.